Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Akşam oldu çünkü burada. Biz şu anda Yozgat Akdağ Madeni, Akdağ Madeni. Muşali Kalesi köyündeyiz. Evet. Biraz daha kamerayı yaklaştır istersen kardeşim. Evet. En azından görüntü kalitesi de iyi olsun, ses kalitesi de iyi olsun. Doğru mu abi? Aynen öyle. Evet. Buyur abi. Şimdi her zaman siz söylüyordunuz Bekir diye. Şimdi Bekir arkadaşımız bu videoları izleyeceksiniz. Devamında gelecek bu video. Ta İzmir'den bir yola çıktık. Son durağımız Yozgat. Evet. Sağ olsun davet etti. Abi gidelim dedi. Bizim hanım ve Nanti kaynana da çok istiyordu. Bekir'in ailesini görmek, tanımak. Evet. Davet etti bize. Şimdi merak ediyordunuz evini, nerede yaşıyor, nasıl bir durumu var, nasıl bir hayatı var. Dışarıdan böyle çok atıp savuran, zengin tarzı görünen bir insan gibi deniyor. Yorumlarda hep Evet. takip ediyoruz, okuyoruz ama onun gönlü zengin. Ben içini biliyorum onun. Eyvallah. Sizler ne kadar daha benim kadar tanıyamazsınız. Kısa bir hayat hikayesini soracağım ben şimdi ona. Nerede doğdun, nasıl büyüdün, nasıl yaşadın diye. Siz de izlerseniz sevinirim. Kanala Kardeşim, abone olarak videoları beğenip yorum yaparak destek olun. Evet. Abi. Bunu söyleyeyim unutmayalım. Ali abi öncelikle hoş geldin. Hoş Canım bulduk kardeşim. kardeşim, sağ olasın. Kayınbaban olsun, kaynanan olsun, yengem olsun içeride mutfaktalar yemek yapıyorlar. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun, hani bu fikri de ben verdim lan. O kadar soruyor da bazıları önceden davranmadı. Sen yaptın. Röportaj yapalım dedik. Evet. 1991 yılında ben aşağıdaki evi de göster kardeşim. Aşağı evde dünyaya geldim. Köy evinde. Hastanede falan da değil ha. Gösterdin mi doktor? Heh, o evde. He, o aşağı evde babamın baba evi. Burayı babam o zamanlar daha tadilat aşamasındaymış. Ondan sonra annem sancılı bir kış akşamı 12. ayın 12'sinde gecenin yarısı sancı tutmuş. Eşkiliği yapmış tandırda güzelce yağlamalar falan. Tavuğu da kazana koydum diyor. Kaynattım diyor güzelce diyor. Senin diyor babanı bekliyorum diyor. Baban da kahveden gelmedi diyor. Aynen böyle anlatırdı. Orada sancı vurduktan sonra yalnız başına küçük bir ablam işte o zaman benden bir iki yaş büyük ablam var. Ablam da bilmiyor tabii ki. Yukarıda amcamlar var, abamlar var. İşte aba dediğim nenem, amcamın, babamın amcaoğlunun eşi. Aba deriz biz burada. Ona seslenmiş. Abay, 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 abay. Onlar gelmişler. Bir şekilde ben orada dünyaya gelmişim. Babam der ki hayatımda öyle bir kar görmedim. Bereketinle geldiğinde adam boyu kar yağmış buralara. Ebeyi almaya gitmiş ta. Diğer tarafta ebenin kaldığı yer. Ebe derler o zaman. Ebeyi getirmişler bir şekilde annem burada doğumunu yapmış. Dünyaya böyle gariban bir şekilde soğuk bir akşam dünyaya gelmiş. Tabii ki böyle dışarıdan gözüktüğü gibi değil. Yani Bekir Önal nasıl yetiştirdi kendini? Köyden, Yozgat'tan, işte Bozkır'ın tezenesinden çıkıp da böyle soğuk memleketten, sıcak memleketten adaptasyon sağlamış diyorlar. Bir de araya gireyim. Şimdi söyleyenler, ben devamlı Bekir'in yorumlarını takip ediyorum. Dil mi biliyor? Endonezya'da yaşıyor ama Endonezya mı biliyor? Bu adam neci ki? Yani böyle. Biz kendi ağzından Şimdi dinleyelim. Bekir kim anlatacağım. Hatta sertifikaları da gösteririz. Sonrasında tabii yaşımız geçiyor 3 yaşına 4 yaşına geldikten sonra anam da çalışıyor yemekleri hazırlıyor. Anne. Hıdrellez diyor. Annem duyuyor şimdi o anlattıklarımı biliyor. Senin Aynen. anlattığını anlattım çünkü ben nereden bileceğim gariban ama. Nereden bu? Ben hallederim dur kız. Beni ne aratacak anne? Bu ayağı mı açıldı kız anne? Üstüne şeyler düştü ya olsun. Ne yan mı koyuyorsun? Nasıl koyuyorsun? Kadınlar orada yesin. Bak görüyor musun? He, baba. Çek buraları da çek. Bunlar önemli şeyler yani anladın mı? Yani. Bekir evde neler yapıyor? Aynen. Gizli çekim arka kamera. Evet. Nanti yengemi takip edin. Şimdi Papor devam Ali. ediyoruz. Nasıl neredeydim? 2-3 yaşına kadar her şey güzelmiş. İşte 3. Erkek kardeşim benden sonraki doğduktan sonra babam tabii ekonomik krizle cebelleşiyor. Bir tane iki tane inekleri var. Küçük 10 dönüm 15 dönüm tarlası var. Babamın maalesef büyük babamın 4 tane eşi
11 amcam, 3 tane halam var benim. Oh maşallah. Ama toru topu yani ikisini biliyorum. Diğerlerini tanımıyorum bile. Hala da aynı mı? Hala da tanımıyor musun? Baba çoğu hayırsız. Açık konuşayım. Her evde de vardır büyük ihtimalle. Babam ufakken tarlaları, tapanları almışlar garibimin elinden. Bölüşmüşler. Babam en küçükleri kardeşlerine. Ondan dolayı adaletsizliğe gelemiyorum. Babam anlatır da ağlardı biliyor musun? Bunlar zoruma gidiyor yani. Ondan sonra babam da ufakken ne diyeceğini de bilmiyor. Elinden almışlar garibin tarlayı tapanı. Hani bunları biliyoruz yani. Bunu da çok izleyenler, akrabalar da iyi bilir. Evet. Babam bir şekilde köyün sığırını, davarını gülerekten bizi bir şekilde büyütmeye gayret göstermiş. Olmamış, yapamamış. Ne yapacağım demiş. Ben Almanya'ya gidiyorum dedi. Ha bunun babası dayım. Erdem'in babası dayım. Çağırmış, gel demiş. Biz seni burada işe sokarız. O zamanlarda Almancılık biliyorsun meşhur. 1994'te babam buradan Almanya'ya gidiyor. Tabii babam orada ne yapıyor? İyi dinleyin. İnsanın hayatına bir kere şans ve ne derler? Ben ona şey diyorum kendimce. Allah bir kere dener adamı. Evet, aynen. Bir kere dener. Aynen. Bir dener. O zenginliğin fırsatını bir verir. Ama benim babamın hataları var. Bunu babam da çok iyi biliyor. Babam oraya gidince hatası ne oldu? Dostlar, birincisi güvendi. İkincisi oradaki insanlara güvenerek para verdi. Vermeyecekti. Yanlış yaptı. Orada babam o zamanlar annemle dini nikahlıydı. Hani resmi nikah diye bir şey 1990'lı yıllarda buralarda da yoktu. Hatta 2001 yılına kadar benim kimliğim bile yok. Onu da söyleyeyim sana abi. Oo. Çok ciddiyim ben. Okula gittiğimde sadece bir işte annenin adı ne, babanın adı ne, kimliğim yoktu yani. Annemler sonrasında aldılar. Devam ediyorum. Almanya'dan babam gittikten sonra annem burada 3 çocukla kaldı. Önce anneannemin evine gittiler. Ben o zaman çocuğum tabii, aklım ermiyor. Evet. Orada tabii ki bazı sıkıntılar yaşadı annem. Annem buradan gelip geçen kim diye soran olursa anam. Evet aynen. Vızır vızır çalışır. Vallahi çalışıyorlar. Ben Çalışıyor yani. içeride bacım var. Ondan sonra Nanti yengem yemekler hazırlanıyor. Kusura bakmayın affı maruz diyorum. Aynen. Saldırıyorum bir yandan konuşuyorum. Misafir benim, ben konuşacağım. Herhalde hocam. Şimdi misafir bekliyor. Anne. Ne pişirdin kız? Hatırlıyorum. Canlı Bir yerim. daha. Tamam. Oo. Soğan Sonra- var mı ana? Soğan var mı? Bir tane inek. Bir tane, iki tane mi inek var. Bir tane düve var. Annem böyle derdi. Ben patçat hatırlıyorum abi. Ondan sonra. Yerde halı yok. Bak burayı iyi hatırlıyorum. Burayı unutun dostlar. Çatı tavan çökük. Hayır böyle gider. Tamam. Böyle güzel. Pilav da Balkon falan böyle değil. Tamam. Bu arka taraf yok. Camlar falan macunla Evet, tutulmuş evet. ama şıngır şıngır rüzgarda titriyor. Baba yok. Baba yok. Babam oradan para göndermeye çalışıyor. Buradaki postaneden çalışanlar, getirenler zargın içine parayı alıyorlar. O zamanlar öyle. Annem de okuması Evet. yazması yok, cahil. Kimseye lafı geçmiyor. Buradaki akrabalar sağ olsunlar destek olmaya çalıştılar. Yapacaklarını yapmışlar. İnsanı en çok yakınındaki vurur. Evet. Doğru. Dostları vurur. Doğru. Sevdikleri vurur. Akrabası vurur. Maalesef öyle. En çok o canını yakar insanı. Ben hayatımı hiç böyle açık net hayatımı anlatmamıştım. İlk defa senin kanalını anlatıyorum. abi. Eyvallah. Aslında bir yönden de rahatlıyorum biliyor musun? Beni tanıyın artık. Hani Farkındayım. söylemek istemiyorum. Kendi kanalımda bunu dediğimde cahil cehala. Oraya geçeceğim. Kim olduğunu anlatacağım. Ondan sonra babama yalvarmaya başladık telefonlarda. Telefoncu kadın vardı aşağıda. Telefoncu kadın diye adını uydururduk ablamla beraber. Baba geldi. Baba getirdin mi? Aha. Yok götürmedim kaşıkları. Kolay değil mi? Bir adam yani Peçete getireyim babaanne. anası da yapamaz, babası da yapamaz abi ya. Var olduğu halde gelmiyordu. Babam orada birine aldanmış bir kadına. Sen pilav Orada evleneceğim en azından demiş çoluğumu çocuğumu hayatı kurtulur. Düşüncesi oymuş. Halbuki gönlünü de kaptırdı. Çok saçma sapan mevzular var. Anam burada zefil, gariban, işsiz. Benim anam can. Hani kim ne der, anacıyım kardeşim. Bunu herkes bilir. Anam dedi miydi benim dağlar bayları yakarım yıkarım.
Ondan sonra. Annemi çok korudum. Çocukluğumda da korudum. Hep annemi savundum şimdiye kadar. Yani hep hayallerimde bir hissiyatım bir şey vardı. Annem gibi bir eşim olsun isterdim. Hep Allah'ım derdim. Annem efendi, namuslu, şerefli, haysiyetli bir kadın. Evet. Burada yalnız kaldığı süre boyunca dostumuz da oldu, düşmanımız da oldu. Ben ufaktım abi. Ufaktım abi. Evet. Şimdi abi adamların topuklarına sıkarsın. Az olmuş. Babam gelsin diye çok uğraştık. Gelsin, baba gel bak okulumuz olacak. 1. sınıfa erken başladım. Akıllı diye ablamla aynı okula gönderdiler beni. Artık Şimdi bu arada kaç kardeştin onu söyle. o zaman 3 kardeştik. Ha. Senin en büyüğün ablan. Ablam var şu an Almanya'da. Selam olsun benim Sen ablam. ikinci numarasın. Ben 2. numarayım. Şimdi- İlk erkek. İlk en büyüğü. İlk en büyük Belma ablam. Kız. Ha, İkinci tamam. erkek en büyük benim. Tamam. Üçüncü. Erkeklerde. Üçüncüsü Recai, dördüncüsü Cihan, beşincisi Zeynep'im var Ha, içeride. Zeynep gördük. O Zeynep. şeker kız. Onu ben büyüttüm biliyor musun? Annem o zamanlar hastaydı. Burada sürünürdü, omurilik kanseriydi. Buralarda sürünerek giderdi, gelirdi. Tamam. Biz Evet. çok çektik. Buralarda sürünürdü, giderdi, gelirdi. O zaman doğum yapmıştı. Sonrasında abi Zeynep'e baktık, büyüttük bir şekilde. Zeynep sadece hani derdim inşallah hayırlı bir evlat olur. Hani kendimizi Zeynep'le bilmiyoruz. senin aran kaç yaşın var şimdi? 15 yaş var ha. Ben 15 yaş, 16 yaş. hatta pardon 17 yaş büyüğüm ben ondan. O zaman sen liseye gidiyordun Zeynep doğduğunda. Üniversiteye gidiyordum. Doğru. Üniversiteye gidiyordun. Annem o zaman sıkıntıya girdi. O zaman Ama baba var mıydı o zaman? Babam vardı abi. Gelmiş miydi yani tekrar? Oho abi. Cihan doğdu ya lan. Ha doğru Evet. doğru. Babam 2000'e doğru geldi. 1999'un sonlarına doğru geldi. Traktör aldı. Getirdiği Almancı parasıyla. Almanya'dan babam geldi falan dedi. 3 numaralı benden küçük Recai. Babam gelir gelmez şurada hiç unutmuyorum. Ondan sonra tokat vurdu babama. Annene sarılma diye. O kadar şey yapmışız ki korkuyoruz ki. Hani bu köyün dışında bir şey olacak. Bu adam kim, neyin nesi? Ben bile tanımadım. Neden tanıyacağım? 2 yaşında, 3 yaşında babam gitmiş. Ondan sonra. Babam geldi, bu çocuklar beni tanımıyor mu, etmiyor mu? Biraz babam cahil bir adam. İlkokul mezunu. Annem cahil. Bilmiyorlar. Hep şiddet. Babam çok şiddet uyguladı anneme. Ama şimdi pişmanlığını yaşıyor. Bunlar gerçekler. Bunları anlatıyorum ki lütfen eşlerinizin kıymetini bilin. Evlatlarınız unutmaz. Evet unutmuyorum. Unutmadığımdan dolayı da çevremde ne kadar kadın döven adam varsa dövüyorum abi. Onu da söyleyeyim sana. Evet. Bunu da biliyorsun, şahitsin. Tekrar ediyorum. Hanımlarınıza sahip çıkın. Bu zamanda cahil duvara kalmadı zaten. Yok. Şimdi biz buralara niye geldik? 1. sınıfa başladım da ben 5 yaşındaydım. Anaokulu falan o zamanlar yok. Ablam dedi ki, amcam kendisi öğretmen. Bekir dedi ağlıyor devam. Ben ağlıyordum ablam okula giderken. Servis alır götürürdü ilçeye. Ben de gideceğim bahane ben hatırlamıyorum doğru düzgün de. Beni almışlar götürmüşler. 1. sınıf mükemmel. 2. sınıfta babam geldi. Babam gelir gelmez traktör aldı. Sonra tarla kiralamaya başladı. Sonra ne yaptı? Beni okuldan aldı. Bak Allah Allah. okuldan aldı derken Sen 2. sınıfa giderken 2. okula- sınıfta babam beni tarlalara göndermeye başladı. Yani okuldan aldı derken okula gidiyorduk. Sağ olsun amcam kulakları çınlıyordu. Okula doğru düzgün gitmedik yani. Devamlı bizi tarlaya tabana gönderirdi. 2. sınıf ve 3. sınıf öyle geçti. Abi 8-9 yaşındaymışsın o zaman yani değil mi? 7-8 Ha, o yaşında. yaşlarda. 6-7 pardon 5. sınıf 5 yaşında 1'e gidiyordum. 2 ve 3'ü doğru düzgün okumadım. Onu demek istiyorum. 6-7 yaşında. Sadece kış aylarında gittiğimi hatırlıyorum. O zamanlar kayıt yok, bir şey yok. Evet. Aldılar, babam beni pancara götürürdü, tarlaya götürürdü. Yanında en büyük olan bendim. Ondan sonra bana öğretirdi ki, bak ben davul çalmaya gidiyorum. Traktör sürmeyi ben 6-7 yaşında öğrendim. 7 yaşında öğrendim traktör sürmeyi. Belimde silah, av tüfeğiyle geceleri dağda yatardım. Babam gelsin anlat. Vallahi diyorum bak. Traktör sürerdim. Babamın aldığı 0 traktör tarlaya giderdim. Fasulye sulardım. Allah şahidim olsun. 7 yaşındaydım. Kışları okula giderdim. Bahar, sonbahara kadar ilkbahar yaz.
Tarlaya. Ya. Sonrasında 3. sınıfta babam baktı ki bu tarım işinde iş yok. Ne yaptı? Hayvancılığa gitti. Hayvan aldı 13-14 tane. O kadar çelimsizim ki bana şey derlerdi. Hani zayıf Bekir derlerdi. Hatta çok o kadar zayıfım ki bundan daha zayıftım senin Irca'da. Çöp Bekir derlerdi. Zayıf Bekir derlerdi. Ondan sonra tosunların arkasından giderdim. Dönerken de tosunların üstüne giderdim. Yorgunluktan ayaklarım ağrırdı. Hani azlık çıkısı derler biliyor musun? Azlık çıkılar yerde sürüklenirdi. Peki şey söylemiştin bana. Öğretmen yani bunun kafası çalışmıyor. Onu anlatacağım devam. He, ona da gelelim de. Ortaokula kadar bir şekilde hayatımı idame ettim. Hani okul ilk 5'e kadar toparladım. Sonra geri kalmaya başladım bu eğitimde. Özellikle matematikte falan. Sonra ortaokula kadar da toparlamaya çalıştım. Sonra hocamın biri dedi ki bundan dedi affedersin bir bok olmaz dedi. Bunu dedi sanayiye ver dedi benden işte. Hiç unutmuyorum buradayım. İçeri girdim ağladım. Allah'ım dedim ne yapacağım ben dedim. Sonra hırs ettim. Buradan beni genç izleyiciler olursa kaça gidiyorsa gitsin üniversite ya da fark etmez. Asla vazgeçmiyor. Senden bir bok olacak olmaz diyene de şunu söyleyeyim. Asıl senden bir bok olmaz değil yani. Aynen. Affedersiniz özür dilerim ama bu lafı ben yedim çünkü. Sonra ne oldu? Bekir Önal diş biliyordu. Önce dua ettim. Çok. O zamanlarda kime sorarsanız soruşturun. Ben işte o zaman imam yokken ben giderdim ezan okurdum. Böyle tek başıma. Ondan sonra şurada Hatim Emem var sağ olsun. Ağlardım, eme ederdim. Ben okuyacağım derdim. Nasıl yapacağız? Bilmiyorum evladım derdi. Benim okumam yazmam yok ki derdim. Böyle yapardım. Ben de o zamanlar daha ortaokulda. Hırs ettim. Sağ olsun kulaklar içindesin. İşte burada Davut Hoca'nın oğulları. Onlar Kıbrıs'ta yaşıyorlardı. Onlara yalvardım. Dedim ki bana çocuğun test kitapçıklarını verin dedim. LGS bilmem neye hazırlığımı yapayım. Onlar sağ olsunlar verdiler. Testleri çözmeye başladım. Sınavı geçtim. Sonra üniversiteye. Üniversite hayatımda da geçene kadar da abi şöyle söyleyeyim sana. Hakan abi Gazi Üniversitesi'nde kulaklar içindesin selam olsun. Canım abi. Kendisi hala Gazi Üniversitesi'nde de çalışıyor. Çok zeki. Albert Einstein gibi bonus kafası vardır. Gazi'de okuyanlar bilir. Belki görmüşlerdir. Rektörlükte. O zamanlar da o da öğrenciydi. Bak kadere bak kadere. Ondan sonra dedim ki abi dedim böyle o zaman kurbana mı gelmişler bir şeye gelmişti. Bana dedim kitap ver. Bana kitap ver. Dershane bilmem. Tarikat şık şok bilmem. Bakın. Ben bunu devamlı söylüyorum. Selam veriyorum diye tarikat çektiler beni lan. Babama sorun isterseniz yani. Benim buraya sorun, köye sorun, ahtana sorun. Bizim kimseden korkumuz yok kardeşim. Vallahi diyorum abi. Niye bunu yapıyorum biliyor musun? Niye böyle konuşuyorum işkenlikle? Geçmişimi unutamam. İyi dinle. İngilizcem hala lisede bile berbattı. İngilizcesi kötü olanlara sesleniyorum. Korkmayın. Basit. Sadece tartışarak ve kavga ederek. Kız arkadaş edinin. Ondan sonra gel zaman git zaman sınav kazandım. Gazi Üniversitesi'ne gittim abi. Ne? Orada yazılım bölümüne geçtim. Elektrik elektronik mühendislik bölümünü okudum. Sonra yazılımı okudum abi. Sonra Anadolu Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptım 2 yıl. Baktım böyle olmayacak. Annem o zamanlar hastalandı. Benim küçük Zeynep hastalandı. İşte onların gözü havale geçirdi Zeynep. Gözlerinden sıkıntılı çocuk Zeynep'e. Ona çok yardımcı olduk. Annemin en çok şeyini unutmam Ali abi. Buradan sürünerek gidip gelmesini. Gazi'de okuyanlar ilk bilir. İlk sene hazırlık okudular abi. Benim İngilizcem sıfır. Onu da anlatayım sana. İngilizcem sıfır. Ben nasıl yapacağım, nasıl edeceğim? Bir tane kız arkadaşım edindim. O zamanlar da böyle heyecanlıyım işte. Kız arkadaşım falan. Kıza dedim ki ya sen derslerini iyi bana dedim. İngilizceyi öğret. Benim dedim bak iyi değilim. Türktü değil mi kız arkadaş? He. Dedi ki ben dedi öğretemem falan filan. Et dedim ya senin kafan çalışıyor işte. Bunun evine gide gele öğrendik. Allah razı olsun. Şimdi evlenmiştik, çoluğa çocuğa kavuşmuştuk. Bilmiyorum da artık. Hayırlısı. Yani el eliyor, elde yüzüyor mevzusu. Evet. Ben de ona matematiği öğretirdim. Matematiğim benim iyidir, tarihim iyidir. Ondan sonra hesap kitap disiplin mevzusu ondan gelir.
Sonrasında abi güzel bir eğitim aldık. Sağ olsun burslu okuduk. Buradan Zafer, soyadını söylemeyeyim. Zafer oğlumun adını koydum. Soyadını getirmeyeceğim. Onun ellerinden öperim. O benim abim, canım ciğerim. İyi ki varsın. Şu an büyük bir yerde CEO kendisi. Bana çok sahip çıktı. Açık konuşmak gerekirse okumam için. Hayatımı hep bilir. O abimle de nasıl hayat hikayem gelişti. Kendisi özellikle de bir yardım karşılığında ben ona yardım ettim. Rastlantı sonucu. Bir gün telefonuma mesaj geldi, anlatayım da dinleyin. Hadi bakayım başlayalım. Kan bağış yapmak isteyenler işte şu bölgeye gidebilir falan. Ben de o ara boştum. Ramazan ayında. Çektim gittim verdim. Orucu da bozduk mu ne yaptık bilmiyorum. Bozulmamıştır diye düşünüyorum. Kanı verdim, orada ben kulaklar çınlasın Zafer abimi gördüm. Dedi ki kardeş de al şunu dedi ya. Ben almam dedim. Hayır ya, ne yapacağım abi, ben bunu istemiyorum, ben para için yapmadım ki dedim ya. Allah rızası için de mi yapamayacağım? Şöyle baktı bana. Okuyor musun sen dedim. Evet okuyorum dedim. Nereden az? Burs alıyor musun? Çok az alıyorum dedim. Hani o kadar zeki değilim dedim. Ondan sonra. Dedi, ben sana yardımcı olacağım dedim. Numaranı verir misin? Benim için hoş. Öğrenciyim. Ben ne yapıyordum biliyor musun abi cumartesi pazarları? Millet gezerdi bilardoya giderdi. Benim ne yaptığımı söyleyeyim mi sana? Söyle. Hamallık yapardım. Domates ne taşıyordum sen? Ya bunlar şimdi ayıp olan şeyler değil. Alnının teriyle helalinden kazanılan bir para. Domates, salatalık sırtımda taşırdım. Öyle Anne, çay. üniversiteyi bitirdim. Ya hani o yetmezdi. Ne yapardım? Ya o zamanlar hiç unutmuyorum. Kulaklar içindesin. PlayStation'cı bir arkadaşım vardı. Yüzüklerin Efendisi'nin oyunu geldi. Kafayı dağıttım bitireceğim. Oradan aldığımız orayı yerdik de açık konuşuyor ya. Pek de tatlı olurdu. Ya, o gençliğin şeyi işte hataları yani. Ne hatası abi ya? PlayStation hatası mı olur ya? Ondan sonra abi işte eşimle tanışmam da aslında rastlantı. Ben büyük bir şirkette İstanbul'da çalışmaya başladım. Güzel bir iş hayatım oldu. Sonrasında ben yemek hazırladım da ben bitireceğim, hızlı kesiyorum. Kusura bakmayın dostlar. Yemeği bir şöyle göster. Olmasın. Yemeği göster, yemeği Erdem. Yemeğe koy. Ondan dolayı hızlı geçiyorum hayatımı. Bundan sonrası zaten basit, her şey Aynen. gözüküyor. Hemen geçiyorum, tamam özür dilerim, zamanınızı aldım. Eşimle tanıştım. Eşimle tanıştıktan sonra nasıl Endonezya'ya gittim diyordu. Nasıl aldın kararı? Aslında eşim adaptasyon sağlayamadı buraya, onu söyleyeyim size. Evet. Sıkıntı çekti. Geç. Her şey Tarafa bizde geç. vardı. Ama maalesef Geç. dedi ki biz orada daha iyi yapabiliriz dedi. Yani bu seçenek değerlendirilebilir. Bakın eşinizin ailesi güçlüyse, benim eşimin ailesi güçlü. Savcısı var, Olmasın. Yemek soğumasın. hakimi var, valisi var, belediye başkanı var. Bakanlıklarda işte çalışan amcaların, akrabaları. Türksel gibi bir telekomünikasyon şirketinin ya da isim vermeyeceğim diğerlerinin CEO'su olan amcası var. Sen de şimdi. Ya şimdi Tamam anne. abi Biraz daha. ben oraya gittiğim zaman el üstündeydim. Birkaç ay işsiz kaldım. Rahmetli kayınbabam, mekanı cennet olsun. El üstünde bir tuttu beni. Yani hani affedersin, sigara kullanıyordum o zamanlar. Sigarama kadar aldı abi ya. Mekan cennet olsun. Allah Cebime getirdi, bir deste para vurdu. Şimdi bunu evlenip de gidin demiyorum. Bakın eğer eşiniz ailesi zenginse, ekonomisi iyiyse gidin. Aynen öyle, gidin tabii. Gidin. Yaşayın orada. Ama durumu fakir, fukaraysa abi yapmayın. Bu hataya düşmeyin. Aynen. Sıkıntı çekersiniz. Alın eşinizi, Türkiye'ye gelin, aslanlar gibi çalışın. Çünkü kadın diyor ki ben diyor burada diyor bu zorluğu çekerim. Çünkü Endonezya'da fakirliği gördüm. Heh, Bak aynen bunu öyle. Nanti yenge mesela ben gitmem diyor. Çünkü sıkıntılığı gördü. Papua'daki durumu biliyor değil mi abi? Nanti yenge onu biliyorsun. Bu bilinen bir şey. Benim hanımın ekonomisi iyi. Ailesi iyi. Bunu söylüyorum zaten. Ailesinin durumu iyi. Şimdi çok konuştum. Başınızı ağrıttım. Anadolu'nun bağrından Bozkır'ın tezenesi olan bir Bekir'in hanım ben. Herhangi bir şekilde bir yere bağlı da değil. Onu devamlı soruyorlar da basa söyleyin. Neden de Şimdi şu. şurayı atlamayalım. Türkiye'de ne kadar yengeyle evli kaldın? Burada. Abi 1,5 yıl falan. 2 Nerede yıl oturdunuz? İstanbul'da İstanbul'da. yaşadık. 2 yıl. Evet 2 yıl İstanbul'da yaşadık ama sıkıntı oldu. Neden? Çünkü eşimin sosyal aktivitesi yoktu. Ben devamlı dağlar şeydeyim. Adını sen Endonezya'da aklıma geldi. Dağlar falan. İşteyim. İşte Hafta sonları bir tek izinliyim. O da yoruluyorum, yatıyordum falan filan.
Endonezya'da mesela hafta sonları bir sosyal aktiviten oluyor. Ama bu İstanbul'da her yer beton, trafik, felç. Ama Endonezya'da en azından hani paran varsa kampa gidersin, işte okyanusta bir yer balığa gidersin, çocuk yüzme havuzuna götürürsün, eğlenme yerine bilmem ne. Bir de abi bunlar hep mazeret biliyor musun? Asıl nedeni şu. Hani eşinin mutlu olacağı yeri seçmen gerekiyor. Yani annesi Aynen yok, öyle. babası yok, ben de işteyim, kimsesi yok. Evde hapis gibiydi ya. Ben şundan da şüpheleniyorum biliyor musun? Belki de benim yüzümden oğlum otizmli. Yok canım ya. Ona Belki de şaka. benim yüzümden. Neden Yok, biliyor öyle musun? yargılama. Çocuk hep evdeydi. Bir de koronavirüs zamanında falan da o da etki etti. Çok sıkıntı yaşadık mesela. 2018 yıllar daha berbattı zaten. Ondan sonra abi ben dedim ki Allah'ım hani Endonezya kararı kesin. Şimdi toplamda kaç yıllık evlisin sen? Toplam 7-8 yıllık evliyiz abi. 8 yıl oldu. Aynen. 2 yılı burada. 2 yıl burada, geri kalan da Dolu Endonezya. 6 yıl. Ama biz devamlı gidip geldik. Evet, gidip geldiniz. Gidip geldik abi. Böyle bir hayatımız var. Bekir Önal bu. Evet arkadaşlar, Bekir olan bu. Yani eğrisiyle doğrusu da bu. Yani Her şeyle bu. Bekir Önal bu. Hani annem bizi çökelek, çay, çörekle büyüttü. Biz ç derdik. Ablam Allah'lar için nasıl? Ç. Çökelek, çay, çörek. Evet. Sobada çöreği pişirirdi. Çökeleği de bir tane götü boklu inek. Yani kendi Çıkardı. tırnaklarıyla Evet. kazıya kazıya geldiği nokta bu. Ben ona öyle derdim yine. Çok çirkindi bir de. Ondan çıkan sütten çökelek yapardı anne. Satmaya kalsak affedersin kasaba giderdi ya. O kadar kötüydü ama bizi ondan beslediler. Öyle büyüdük, yetiştik. Şimdi kardeşlerimize birbirimize destek çıkıyoruz. İnşallah. Babam özellikle şunu derdi. Ben 5 kardeşiniz var. Birbirinize destek çıkın diye elimden gelen desteği yaptım size. Büyüttü. İyisiyle kötüsüyle okuttu. İşte elinden gelen desteği yaptı. Hem anam hem babam. Allah onlardan razı olsun. Uzun ömürleri olsun. Evet. Şimdi bak 36 yaşındayım abi. 35-36 yaşındayım. Yaşlanıyorum. Bir 35-36 yıl yaşar mıyım bilmiyorum. Şu 10 yılda, en sonki 10 yılda neler yaşadım. Belki de tarih kitaplarına girecek bir şeyler yaşamışımdır. Hayat hikayem öyle inanılmaz wow falan denilecek bir safhaya gelmedi ama onu dedirteceğim. Evet. Devamlı dediğim bir şey var ya, Endonezya'da tarih yazacağım. Bak İnşallah. çok buna hırs şeytanın işi diyorlar da aslında hırs insan ayakta tutar. Hırs denilen şeyi eğer düzgün bir şekilde kullanırsan seni yaşatır, seni hayatta tutar, seni kazandırır dünyaya. Hem bu dünyaya hem öteki dünya için çalışmak gerekiyor. Ölüm her türlü, her canlı ölümü tadacak biliyoruz. Öleceğiz ama şunu bilmemiz lazım. En azından adam gibi ölelim abi. Evet. Adam gibi ölelim. Ben de yani. sana şunu söyleyeyim. Yani herkesin bir dostu düşmanı vardır ama senin düşmanın bana göre yok denecek kadar az. Dostun çok Vallahi fazla. abi kulakları çınlasın. Sevenlerin burada çok fazla var. Çoğu kişi tanınmadan yargısız infaz yapıyor. Kulaklar çınlasın. Serkan abi olsun. İşte Abdülkadir diye dost var arkadaşlar. Evet. Değişik diğerleri. Bunlar benimle çok uğraştılar zamanında. Kulaklar çınlasın. Ondan sonra ula dedim siz bende ne uğraşıyorsunuz la dedim. Beni tanıyorsunuz mu? Yok. Ben tanımıyorum. Niye yorum yapıyor sağda solda dedim. Bu ne laflar dedim. Ya işte dedi şöyleydi böyle de milletin dolduruşuna geldik biz de falan. Sonra adamlarla iletişim kurdukça ya bu çocukların hepsinin kalbinde değil yani içinde değil Evet. hepsi dışında. Sonra ben dedim ki kardeşim Allah'a yakın bana uzak olun. Yani benim kimseyle bir derdim yok. Aslında herkes işinde gücünde. Yani bunu özellikle de bütün dostlarıma da düşmanlarıma da söylüyorum. Allah herkese dostun da düşmanının da hayırlısını versin. Aynen öyle. Neden biliyor musun? Şerefli olanları da var, şerefsizleri de var. Var. Çok şükür. Yani kimseden korkumuz da yok. İşimizdeyiz, gücümüzdeyiz. Dağlara, bayırlara da biz nasıl gitti bu Bekir diyorlardır, soruyorlardır. Dağlara, bayırlara biz alışkınız baba. Diyorum ya 7 yaşından beri tarlalarda yaptık. Evet. Ya, üniversite hayatımızda olsun, lise hayatımızda olsun. Ondan sonra kendimizi geliştirdik. Tabii ki olacak. Hiçbir çocuğu ezmeyin. Hiçbir çocuk bu dünyaya kimsesiz gelmedi. Hiçbir çocuk geleceksiz değil. Kim bilir? Belki bir başkan olacak, belki bir lider, belki bir Atatürk olacak. Bilemezsin. Bilemeyiz. Bilemezsin. Ben devamlı diyorum ya, buranın bir lideri varsa Mustafa Kemal Atatürk'tür.
Öyle söyleyeyim. Yani hepimizi ona öğrettiler. Biliyoruz. Ben de bir Mustafa Kemal Atatürk olamasam bile Endonezya'da bir Atatürk gibi güçlü olmak istiyorum. İnşallah. Türkiye'yi tanıtmak istiyorum. Hedefim bu Ali abi. Türkiye'yi güçlü kılmak istiyorum. Endonezya ile Türkiye arasındaki bağlar daha da güçlü olsun istiyorum. Slovakya, Sumatra, Papua, Java her yerinde. Bu Türkiye duyulacak abi. Evet. Türkiye'den 100.000 en az 100.000 Türk Endonezyalı kadınla evlenecek ama düzgün kadınla evlenecek. Bunların nesillerinden melezler dünyaya gelecek. O melezler bağlantıları daha da güçlendirecek. Amacımız bu. Neden Çin değil? Neden Filipin değil? Neden Tayland değil? Onlar bizi gelmez. Aynen öyle. Amacımız niye Malezya değil? Onlar da bize gelmez. Değiştiler onlar. Endonezya bir tık daha yakın. Bunları bir şekilde asimile edeceğiz. Şimdi burada kötü yorum yapacak olan arkadaşlar da ben sesleneyim. Yani diyecekler büyük bir ihtimal derler de Türkiye'deki şeyi parçaladınız. Artık Irk değişti. Yok sen bilmem ne şöyle falan yapıyor. filan. Sana Ama diyorum. tarihi okumanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Selçuklu döneminden, Osmanlı döneminden herkes yani zaten yurt dışından. Bir şey daha diyeceğim. Açı'ya Evet. askerlerimiz gitti ya, Osmanlı askerleri. Evet. Mezarlıklar, şehitleri var. Onu iyi araştırın. Osmanlı askerlerine soruyorlar. Diyorlar ki orada tarih kitaplarında yazıyor. Onu okuyun. Geri döneceksiniz. Emir geldi. Gitmeyiz diyorlar. Aynen öyle. Burada evlendik. Çoluğa çocuğa kavuştuk. Aha. O kadar asker orada kalmış, evlenmiş, çoluğa çocuğa kavuşmuş. Açı'ya gittiğiniz zaman simaları Türkiye benzer insanlar var. 1000 kişilik asker bunu yaptı. Osmanlı'da. Ya. Ve Aceh'de yaptılar sadece. Biz Endonezya'nın her yerini yapacağız. Evet. Hedef bu. Öncü birliklerin hedefi bu. Yani Osmanlı zamanında sadece bir kereye mahsus yapmışlar, geri çekilmişler. O da koruma maksatlı. Orada da kalmışlar. Evlenmişler, çoluğa çocuğa kavuşmuşlar. Ve her biri 3-4 tane iş almış abi. Çünkü yani en azından onlardan nesillerden iri yarı adamlar da olsun. Harbiden de öyle iri yarı adamlar var Aceh'nin bazı bölgelerinde. Evet. Yani şunu diyeceğim, bu videoyu uzattık. Çok da güzel izlenme alır inşallah. Ben de İnşallah. paylaşırım. İnşallah. Bekir Önal'ın hayatı aslında giriş gelişme sonuç olarak hep belliydi. Çile, sıkıntı, stres ömrüm boyunca çocukluğumdan beri eksik olmadı. Fakirlik, fukaralık bunların hepsini yaşadım. Bütün sıkıntıları yaşadım. Borç, dert hepsini yaşadım. Anama ben çamaşır makinesi alamadım, buzdolabı alamadım. Gördün. Müsaade edersen göstersin mi Erdem? Ya, şimdi acındıracak. yani. Hayır acındırılacak bir şey yok. Abi göster lan hadi. Göstersin. Müsaade edersen göstersin. Aç kapıyı hadi. Çamaşır makinesi sen göster hele abi. Ben utanırım. Yani bak. Hani Bak, yardımcı millet- oluyorsun insanlara. Herkese koşturuyorsun, ediyorsun. İnan ben üzüldüm. Valla Şimdi Ali gel. abi istedim. Ben sevmem böyle şey. Bak. Evet. Gördüğünüz gibi. Gel. He? Yemekleri değil de öyle konuş. Yani Tamam, hadi. bir de buzdolabını müsaade edersen göster. Göster. Kapıları göster. Yani burada neyse o. Yani ben şey yapmıyorum. Ulan millet yanlış anlayacak. Hayır yanlış anlaşılacak bir şey yok. Sen herkese koşturuyorsun. Herkese destek veriyorsun, sunuyorsun. Elinin altını taşa koyuyorsun. Ama diyorsun ki yani insanlar farklı şeyler yorum yapıyorlar. Alın gösterin yani. Yani bunu bulamayanlar da var eyvallah. Ama gel kardeş. Ben anlamadım. Ana dedim. Sabret dedim ya. Alırız hallederiz. Ne var dedim yani. Hani televizyon İşte bu. olsun şey yaparsın. Yani Bekir Önal böyle bir arkadaş. Yani iyisiyle kötüsüyle kendinizi tartıp biçin. Olay. Babamlar işte krediyle motor almışlar. Geçen kızdım onlara. Dedim ki niye yapıyorsunuz hani bunları? Bunlar da bir şekilde bir yatırım yapmaya çalışıyor. Evet. Devlet destekli yatırımlar falan filan. Ben aslında krediye de karşıyım da maalesef bu hayatta Maalesef. babadan zengin olmadığından dolayı bir şekilde bir şey yapmaya çalışıyor. Adamcağız da bize bir şey bırakmaya çalışıyor. 60 yaşında benzinlik istasyonunda millete yemek yapıyor, Evet. hizmetçilik yapıyor. Az önce yanındaydı. Böğrüm yanıyor Ali abi. Bilmiyor muyum ben? Her şeyin farkındayım. Bunların hepsinin nedeni de babamın geçmişteki hataları aslında. Onların acısını şu an çekiyor. Ben de ağlıyorum işte, üzülüyorum. İnsanın derdi çok büyük. Herkesin sıkıntısı var. Her insan hata yapıyor. Yapmıyor. Herkesin değil, yani sıkıntısı. yapıyor ama Ee, buna şükür de. şükür abi. Sen ne diyorsun ya? Şu hayatımıza bak, Beterin yemeklere beteri bak. var. Şimdi hedeflerimiz dediğim gibi
İlerleyen yıllarda çok güzel şeyler olacak. Allah ömür, sağlık versin hepimize, bütün değerli izleyicilerimize. Bekir Önal bir tane belki bu köyde ama Türkiye'de milyonlarca var. Bekir Önal her yerde olacak. Dünyanın her yerinde olacak. Bekir Önal yaşayacak. İnşallah. Bekir Önal gibi adamlar milyonlarcası gelecek. Örnek olacağız. Olduk da bak bazı YouTube kanalları açmaya başlamış. Değişik yardımlar yapmaya çalışıyorlar. Yaşarmaya çalışıyorlar. Yapsınlar. Daha da adımız duyulsun. Örnek olduk biz ya. Bu işin liderisin diyorlar. Ben lider falan değilim. Ben başkan da değilim. Ben hiçbir şeyim. Ben Türk vatandaşıyım kardeşim. Ben burada çabalıyorum. Ben bunları kendi kanalımda anlatıyorum insanlara. İşim gücüm başımdan aşkın. İnsanlara yardım etmek istiyorum. Bu hayatta savaş nereye kadar stres abi? Yeter artık. Aynen öyle. Yardım edelim gariplere, düşkünlere. Benim düşmanım var mı? Var. Zenginler. Çok zenginler. Multimilyonluk o saraylarda yaşayanlar. Altında Ferrari'si, Porsche olanlar. Krallar dairesinde yaşayanlar. Altın varaklarda süt tozu içenler. İsraflayanlar. Benim düşmanım onlar abi. Onlar benim düşmanım. Onlar kadar zengin olup da bu hayatı bu şekilde yaşamak. Evet. Yani daha iyi yerlere gelebiliriz. Desteklerinizle daha da iyi olacak belki. İnşallah. Ya hırslıyım abi. Kim bana diyorlar ya hırslı kötü. Hırslıyım. Evet. Bu hırs beni hayatta tutuyor. Ama güzel bir hırs. Yani herkese koşturuyorsun. Öyle. Yetimlerden olsun, evlilik için yardımlaşma için olsun, Bak, başı adam derde bugün sıkışan geldi, olsun. Bugün geldi ne diyor? Ben tanımıyorum seni dedi. Bana dedi öyle bir zamanda yardım ettin ki dedi. Video Evet, çektik bugün biz gördük. dedi. Ben dedi ipten aldın sen dedi ya. Allah razı olsun diye şapşıp öpüyor. Ya tanımadığım adamlar beni öpüyor. Sen unutmuşsun bile yaptığın iyiliği. Yani Unutmuşum, adam kaç sene haberim olmuş. yok. Evet. Haberim yok yani. 7 yıl, Yani 6 yıl evet. öncesinde yardım etmiş. Adam haberim yok yani. Adam beni öpüyor, şap öpüyor. Ya tanımıyorum seni diyorum. Kimsin? Ondan sonra Allah razı olsun da ağlıyor. Karısını getirdi, gösteriyor. Yani arıyor telefondan. Abi can teşekkür ederiz. Bak çocuklarımız oldu falan. Ya, Bunlar ne demek ya? Çok güzel şeyler bunlar. Neyse uzattık lafı. Hakkınızı helal edin. Başınızı ağrıttık. Sizleri Evet, çok evet. seviyoruz. Teşekkür ederim kardeşim. Allah hakkını helal et. Abi Bunlar özel konulardı. Vallahi Beni kırmadı. ben kendim bile anlattı. böyle video çekmedim hiç. Valla. Seni etiketleyeceğim, sen şey yaparsın. Olur abi. paylaşırsın. Olur. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Sampayı çupa diyoruz. Hoşçakalın. Sambra cumpa. Salatanın buzu yoktu. Pek tut etmez. Atmadın mı denek tut? Turşu kuzu ha ya. Afiyet olsun. Abi. Evet arkadaşlar, Bekir'in evine davetliyiz. Allah razı olsun, annem döktürmüş. Oh. Maşallah, kuru fasulye bayağıdan beri yemiyordum. Al peki. Hadi anne ye. Çok güzel, çok mutluyum. Ben de mutluyum anne. Evet. Çok heyecanlıyım. Ay, özledim. Çok seviyorum hepinizi. Bekir abi özledim. Natı'yı sevdin mi anne? Çok tatlı ki aynı bedenle benziyor. Tutuyor. Ne? Kaç kere kucakladım. Evet, hayırlı akşamlar tekrar arkadaşlar. Aynı yerdeyiz. Biraz önce Bekir'le röportaj yapmıştık, konuşmuştuk. Şimdi Bekir'in amcası geldi. Kenan Önal. Kenan, Babam Hamdi Önal. Amcam Hamdi Kenan amca, Önal. Hamdi Önal ve amcası Öz amca. Ha, Kenan Önal. Özal. Kenan Önal. Ne örüyorsun kardeş? Sağ ol, ne örek? Biz de iyiyiz. Yozgat'a gelmişsiniz, duyduk. Size güzel yemekler yedirmek isterik. Arabaşısı var, tandırı var, ızgarası var, güveci var. Hamur ürünlerinin hepsi var. Ama duydum ki dışarıdan hediye getirmişler. Neymiş o? İrişki getirmişler, irişki. Neye yarar bu irişki? Madımak pişirirken içine koydum muydu var ya. Şöyle burcu kokar. Madımağın tadını da o getirir. İrişki ne diye sorarsan sucuk, bastırmanın ismi bizde burada irişki. Anladın mı? Ha. Pantolonumu da çok bol yapmışlar. Ben aslında dar giyiniyorum. Ama bilmezler bunu. Her terzi de dikemez. Belime kuşak bağlıyorum. Sebebi ne? Şimdiki pantolonlar beli düşük beli. Onu beli arayanlar bilmezler.
Buraya gelmezsen de buranın havasını almazsan onun da tadını alamazsın. Ne derler? Yozgat'ın havası sert, insanı mert olurmuş. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Teşekkür ederiz. Hanım.